Kendini iyi hissetmenin yolları. Bazen iyi hissetmek için çok büyük değişimler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hayatımızı düzene sokmamız, daha disiplinli olmamız, bazı şeyleri tamamen geride bırakmamız gerektiğine inanıyoruz. Oysa çoğu zaman iyi hissetmek, hayatı baştan kurmakla değil, kendimize biraz daha yaklaşmakla ilgili. Belki son zamanlarda yorgunsun. Belki zihnin hiç susmuyor. Belki de dışarıdan bakıldığında her şey yolunda. Ama içinde tarif edemediğin bir sıkışma var. Böyle zamanlarda insan genelde iki şey yapıyor. Ya kendini daha fazla zorluyor ya da tamamen geri çekiliyor. Oysa üçüncü bir yol daha var. Zorlamadan, yavaşça, küçük adımlarla kendine dönmek. İyi hissetmek her zaman mutlu olmak demek değil. Bazen sadece omuzlarının biraz gevşemesi, nefesinin biraz yavaşlaması demek. Gün içinde kendine şunu sormayı deneyebilirsin. Şu an bana ne iyi gelir? Büyük bir cevap olmak zorunda değil bu. Bir bardak su, kısa bir mola, birkaç dakika sessizlik bile yeterli olabilir. Kendimizi iyi hissetmemizi zorlaştıran şeylerden biri de sürekli güçlü olmaya çalışmak. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak. Her duyguyu anlamlandırmak. Her problemi hemen çözmeye çalışmak. Bu çaba bir noktadan sonra insanı daha da yoruyor. Belki de iyi hissetmenin yolu her şeyi çözmek değil. Bazı şeylere olduğu gibi yer açmak. Bugün kendine küçük bir alan açmayı deneyebilirsin. Telefonu birkaç dakika kenara koymak, derin bir nefes alıp omuzlarını fark etmek, içinden geçen duyguyu bastırmadan kabul etmek. Bunlar basit görünebilir. Ama düzenli yapıldığında içsel dengeyi gerçekten değiştirir. İyi hissetmek bir hedef değil, bir süreç. Bazen dalgalı, bazen sakin. Önemli olan o dalgaların içinde kendini tamamen kaybetmemek. Kendine yumuşak davranabildiğin her an aslında iyi hissetmenin zeminini oluşturuyorsun. Eğer bu anlattıklarım sana tanıdık geliyorsa ve bunu biraz daha derin yaşamak istersen, bunun için hazırladığım küçük bir çalışma var. Zorlamadan iyi hissetmeye yaklaşabileceğin, kendi hızında ilerleyebileceğin bir alan. Merak edersen detaylarını açıklamaya bıraktım. Sadece hazır hissedersen bakman yeterli. Bugünü kendin için küçük de olsa bir şey yapmayı unutma. Bazen en büyük değişim en nazik adımla başlar. Şimdi biraz da ünlü düşünürlere bakalım. Aslında birçok düşünür de iyi hissetmenin büyük sıçramalardan değil, küçük ama bilinçli adımlardan geçtiğini söyler. Marcus Aurelius, insanın dış koşulları değil, onlara verdiği anlamın ruh halini şekillendirdiğini hatırlatır. Yani bazen değiştirmemiz gereken şey, hayatın kendisi değil, onunla kurduğumuz ilişkidir. Carl Jung ise fark edilene kadar hiçbir şey değişmez der. İçimizde olup biteni bastırmak yerine nazikçe fark etmek, iyileşmenin
en iyi hissetmenin ilk adımıdır. Kendimize dürüstçe bakabildiğimizde yük hafiflemeye başlar. Epiktetos da kontrol edebildiklerimizle edemediklerimizi ayırmanın iç huzurun anahtarı olduğunu söyler. Belki de iyi hissetmenin bir yolu, her şeyi yönetmeye çalışmak yerine bazı şeylerin akışına izin vermektir. Ve Rumi'nin de dediği gibi, yara, ışığın içeri girdiği yerdir. Zorlandığımız anlar bile aslında kendimize biraz daha yaklaşma fırsatı olabilir. Yeter ki o anlardan kaçmak yerine onlara yumuşakça yaklaşabilelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.